Herkese merhaba. Bu video bilgi üzerine olmayacak. Tarih okumak isteyen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde bir video olacak. Bu video çekmemin sebebi bazı insanların benden tarih okumadan önce tavsiyelerini sormak istediler. Ben de tavsiye üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi ben Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf talebesiyim. Tarih bölümüne gelmeden önce yapacağınız ilk iş, tarih alanı o kadar çok yaygın olduğu için, deryalar, denizler olduğu için okuyacağınız alanı seçmeniz gerekiyor. Osmanlı tarihi bile, 6 asırlık Osmanlı tarihi bile onlarca bölüme ayrılmıştır. Osmanlı mutfağını araştırmak isteyen bir insan hayatını buna adıyor. İlk önce yani tarih bölümüne gelmeden önce siz de hangi bölümü, hangi alanı çalışmak istiyorsanız ilk önce o alana karar vermelisiniz. Ve ikinci olarak alana karar verdikten sonra o alanla alakalı YouTube'da bu alanın uzmanlarını dinlemeli ve onlara ulaşmalısınız. Seçeceğiniz üniversitelerde de elbette ki bu alanla alakalı profesörler, doçentler olacaktır. Onlarla irtibat kurmanız ve onlarla asla aranızı açmamanız gerekiyor. Hatta numaralarını isteyip WhatsApp gibi sosyal platformlardan da takip etmeli. Onlardan her zaman tavsiye ve önerileri almalısınız. Bir sonraki tavsiyem ise Osmanlıcayı genel manada bilmeniz. Yani ilk seviyesi olan matbuyu yani kitabi olarak Osmanlıcayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz zaman şaşırıp kalmamanız için size bir artı sağlar. Ve gerçekten de Osmanlıcayı bilerek gelirseniz hem hocaların gözünde referans sahibi olursunuz hem de size kolaylık sağlar. Diğer insanlardan 10 adım daha önde olursunuz. Seçtiğiniz alanla alakalı kitapları araştırabilir, o kitapları da tetkik ve tahkik edebilirsiniz. Tarih bölümünde kitaplar o kadar önemlidir ki sınavlarda hocaların vereceği kitaplar o sınavlarda geçerlidir. O kitapları siz araştırdığınızda, incelediğinizde sınavlara önceden ön hazırlık yapmış oluyorsunuz. Tarih bölümü okuyan bir adamın İngilizceyi de ilk seviyede, hiç değilse ilk seviyede bilip geliştirmesi gerekiyor. Çünkü artık her alanda İngilizceyi zorunlu kılmalarına rağmen tarihte bir tık daha üsttedir. Çünkü doktora tezlerinden tutun ki en alt tabakaya kadar İngilizce çeviriler yapılmıştır. Tüm kitapların İngilizce çevirileri yapılmıştır. Tarih bölümüne yeni başlayan arkadaşlar ilk senenin belki gazabına gelerek dersleri dinlemeyebilirler. İşte kafeler, ortamlara gidebilirler. Bu çok doğal bir şeydir, normaldir ama derslerde hiç değilse öğretmenin, hocanın, profesörün karşısında kim varsa dediklerini not almaları onlara cidden çok büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü hocalar derslerde işlediklerinden de bazılarını sorumlu tutabiliyorlar. Not alan adam, not almayan adamdan kat be kat üstündür. Emin olun ki bu videoyu izledikten sonra 2 sene sonra bu videoya döndüğünüzde gerçekten ben not almıştım ve aldığım notlardan dolayı sınavlardan yüksek aldım diyecekler. Çünkü biz arkadaşça bu olayı hepimiz geçirdik. Yani yaşandı ve yaşandığı üzere size tavsiye ediliyor. Ve diğer önerim ise YouTube'da ünlü tarihçilerin videoları var. İşte İlber Ortaylı olsun, Murat Bardakçı olsun, e, Talha Uğurluer olsun. Böyle insanların videolarını izlemeli ve onlardan not tutmalı. Çünkü gerçekten bu söylediğim adamlar alanlarında uzman şahsiyetler, dünyaca tanınan insanlar. Tarih bölümünde böyle bir sıkıntı var. Yani alanındaki şahsiyetin kitaplarını okumadan seni kale almıyorlar. Yani atıyorum Osmanlı tarihinde Halil İnalcı'yı okumamak gerçekten insanı komik duruma düşürebiliyor. İlber Ortaylı'yı okumamak komik durumu düşürebiliyor. Bazı konularda Murat Bardakçı'nın tezini okumamak gerçekten komik duruma düşürebiliyor. Sonra Ebubekir Sofuoğlu var. Bu da kendi alanında gerçekten uzman bir şahsiyettir. Haluk Selvi gerçekten ciltler dolusu kitap yazmıştır. Ermeni tarihi konusunda olsun, yakın tarih konusunda olsun.
Böyle şahsiyetleri kendinizce, kendi alanlarınızca belirleyip okuyup onları izleyip gerçekten bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Çok basit derecede anlatıyorum. Yanlışlarım olabilir. Eğer yanlışlarım varsa affola. Siz kendiniz yolu, metodu bulmalısınız ki ileride kendi metodunuzla ilgili kitaplar yazabilirsiniz. Hocalarınızla istişare edebilirsiniz. İleride siz hoca olduğunuzda kendi metodunuzla alakalı öğrencilerinize tavsiye verebilirsiniz. Ama en önemlisi tarih bölümüyle başlamadan okuyacağınız alanı belirlemek. En başa bunu yazın. Osmanlı tarihi ise Osmanlı tarihinde hangi bölümü okuyacağını yazmalısın. O bölümünde hangi hoca daha bilgili, daha çok tez yazmış, daha çok kitap yazmışsa onu belirlemelisin. Yaşayanlardan yine belirlemelisin. Gittiğin üniversitede o konuyla alakalı hangi hoca daha çok bilgiliyse onun peşinden koşmalısın. O konuyla alakalı hangi arkadaşın daha çok meraklıysa onu kovalamalısın. Yani o 4 sene var ya, bu 4 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor arkadaşlar. Cidden buna kalıbımı basarak söylüyorum ki ben daha dün ilk dersime girdiğimi hatırlıyorum.